Merhaba herkese, ben Nedim Onur Akay. Birazdan sizlerle beraber bu yan tarafta gördüğünüz sahneyi hazırlamaya başlayacağız. Sahneye başlamadan önce aşağıdaki linklerden bu sahnenin boş halini indirmeyi unutmayın ki benle beraber bu videoyu hazırlamaya başlayabilin. Video bittikten sonra elinizde çok güzel renderlar olacak. İsterseniz bunları Instagram ya da herhangi bir hesaplarınızda paylaşıp beni etiketleyebilirsiniz. Beraber bakma fırsatımız olur. Hemen vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. İlk olarak arkadaşlar size biraz sahnemizden bahsetmek istiyorum. Bu sahneyi aşağıdaki linkten indirdiğiniz zaman direkt bu şekilde karşınıza gelecek. Bu gördüğünüz her şeyi ben modelledim. Sadece şu aydınlatmalar hariç. Onun haricinde arkadaşlar burada gördüğünüz yatağı nereden indirebileceğinizi de göstereceğim. 3D Sky'lar ücretsiz olarak bu yatağı indirebilirsiniz. Linkini de aşağı bırakacağım. Aynı zamanda farklı bir yatakta kullanabilirsiniz. İndirdikten sonra bu dosyanın içine merge etmenizi isteyeceğim. Unhide all diyeceğim, yani ben merge etmiş olarak kendimi varsayıyorum ve dosyamızda biraz böyle değişiklikler yaparak başlayalım. İlk bölümde aydınlatma kısmını çözeceğiz. Bu gördüğünüz plane manzaramızın geleceği plane. Bunu şimdilik hide diyorum. Hide dedikten sonra kameraya içeriye geliyorum. İçeri sırasıyla ışıklarımızı yerleştirmeye başlayacağız. İlk olarak yerleştirmemiz gereken ışık, bu benim kendi yöntemime göre, siz farklı yolda izleyebilirsiniz. Environment ışığı koymaktır. 8'e basıp Environment Corona Sky ekliyorum. Corona Sky ekledikten sonra Render Setup bölümünden Start Interactive diyerek ışığımızın nasıl bir etki yarattığını görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere sadece bir ışık bile bizim sahnemizi gerçekten iyi bir seviyeye getirmeye başladı. Sadece dışarıdan bir ışık geliyor. Şimdi sırasıyla ışıklarımızı yerleştirmeye başlayacağız. Şimdi gördüğünüz üzere renderlar, yatağımızın arkasında bir ışık var. Orası için bir Corona Light seçeceğim arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken Rectangle Light olacak. Şu arkadaki bölüme arkadaşlar ışığımı şu şekilde yerleştiriyorum. Yan taraftan da left bölümünden bunu yukarı çekerek rotate edeceğim. Ben bazı kısa yolları kullanıyorum. Ekranın sol tarafında bastığım tuşları görebilirsiniz. Şimdi ben çevirirken istediğim açıda döndürmediği için buradan Angle Snap aracımı açıyorum. Tam 180 derece çevirip bunu biraz şöyle aşağı koyacağım. Bunu yerleştirdikten sonra projemizde olan diğer ışıkları da tek tek yerleştirmeye başlayalım. Bu aydınlatmaların içinde Corona Light'larımız var. Bunlar da şöyle olacak. Rectangle değil ama Sphere olacak. Sphere Light'ımı buraya koyuyorum ve bunu aydınlatmanın içine yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra Shift'e basıp kopyalıyorum. Burada instance olarak kopyalamamız gerekiyor. Çünkü ışıkların ayarlarını değiştirdiğimiz zaman hepsi beraber hareket etsin diye bir tane de buraya kopyalıyorum. Bunları kopyaladıktan sonra içlerine doğru yerleştireceğim. Işıkları da rahat seçmek için karışık bir sahnede buradan lights diyerekten, sadece ışıklarımı seç diyerekten hareket edebiliriz. Işıkları yerleştirdikten sonra bunu ola geri getirebilirsiniz. Projemizin içinde bir de şu aydınlatmaların içinde ışıklar var. Bunun için de Corona Disk Light kullanacağız. Buradan da Corona Sphere yerine Disk Light'ı bunların içine ekleyebilirsiniz. Yan tarafa geleceksiniz. Bunu ekleyeceksiniz ve Disk Light'ın nereye ışık verdiğini görebilmeniz için şu küçük saçaklara bakacaksınız. Evet, ben buraya doğru yerleştiriyorum ve bunu da Shift ile kopyalayacağım. Bu da instance olsun ki değişiklik yaptığımız zaman iyi sonuç alabilelim. Şimdi kameraya geliyorum. Shift F'e basıyorum. Shift F'e bastıktan sonra şu an bu yaptığımız ışıklar nasıl bir etki yaratacak? Gelin sizlerle beraber onlara bakalım. Buradan tekrar Start Interactive Render'ımı başlatıyorum. Gördüğünüz üzere ışıklar tamamen istediğimiz kıvama gelmedi. Fakat ortamın ambiyansı değişmeye başladı. Gayet güzel bir yolda ilerlediğimizi görebiliyoruz. Şimdi burada da bizim Corona Render'ımızın en güzel özelliklerinden biri olan Interactive Light Mix'imizi devreye sokacağız. Burada gördüğünüz küçük imgeye tıkladığınız zaman size soruyor ne yapmak istiyorsun. Hiçbir şeye bakmadan burada direkt Generate dediğiniz zaman artık Corona Light Mix'imiz oluşmuş oldu. Light Mix ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu ışıkları render esnasında ayarlarını oynamamıza yarıyor. Benim size önerim ışık renklerini genellikle Light Mix'e yapmanız ve dengeli bir ışık sağladıktan sonra Light Mix'te ışık güçlerinizde oynamanız. Şimdi bunu yaptıktan sonra tekrar geliyoruz. Start Interactive diyoruz. Start Interactive dedikten sonra Light Mix bölümünde bizim ışıklarımız atanmış oldu. İlk olarak
environment'ımızla başlayabiliriz. Şimdi environment'ı kapattığımız zaman ortamdaki bütün ışığımız kayboldu. Bizim bu sahnemizde en büyük ışık dışarıdan geldiği için environment'ımızı bu şekilde bırakabiliriz. Corona Light dediğimiz bölümde mesela arkadaki ışık 1 şu an gayet yeterli. Ama ileri dönemde yani malzemelerimizi atadıktan sonra eğer bu yetersiz gelirse bunu tekrar oynayabiliriz. Burada gördüğünüz üzere yukarıdan gelen aydınlatmamızda ışık yetersiz. Şu an autosave yapıyor. Escape dedim. Bunu arttırabiliriz. Mesela 10, 20 yapabiliriz. 10 yapabiliriz. Gayet güzel. 10 iyi bir ışık verdi ve yatağımızın üzerine de ışık düştü. Burada başucu aydınlatmalarımızı da biraz arttırabiliriz. Mesela hadi ona da 5 diyelim. Evet, burada ışığın düşmesini görüyorsunuz. Şimdi yapacağımız şeyler manzaramızı eklemek ve eğer istiyorsanız güneş ışığımızı eklemek olacak. Şimdi unhide all diyeceğim. Şu arkadaki plane'imizi seçelim. Malzeme editörümüze geliyoruz. Burada da bu tip aydınlatmaları yani bu tip manzaraları Corona Light Material ile yapıyoruz. Corona Light Material arkadaşlar şuraya yazarak da bulabilirsiniz. Corona L dediğiniz zaman burada zaten karşımıza çıkacak. Corona Light Material'ımızı ekledikten sonra arkadaşlar buraya ekleyeceğimiz manzarayı seçmemiz gerekiyor. Ben şimdi size bir site önereceğim. Bu sitenin içinden istediğiniz manzarayı ekleyebilirsiniz. Bunun da linkini aşağı bırakacağım direkt bu görseli kullanmanız için. Buradan ücretsiz olarak tüm şeyleri indirebiliyorsunuz. Hatta isterseniz buradan başka orman görsellerini de indirip projenizde kullanabilirsiniz. Şimdi bunun için Corona Bitmap diyeceğim. Corona Bitmap'imizi buraya attıktan sonra bu dosyayı indirdiğim konumdan bunu çağırıyorum. Ve burada Color bölümüne ekliyorum. Bunu da bu arkada gördüğünüz plane'e ekliyorum. Plane'in üzerinde görmek isterseniz burada Show Shaded Material in Viewport seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Tabi burada bir takım ayarlar yapmamız gerekiyor. Bu ayarlardan biri de Emit Light'ı işaretlemeniz gerekiyor. İşaretini kaldırmanız gerekiyor. Çünkü dışarıdan gelen ışığı içeriye almamız gerekiyor. Ve bunun intensity değerini de 2 yapacağım. Biraz arttırmış oldum. Şimdi kameramıza tekrar geliyoruz. Buradan Start Interactive dediğimiz zaman manzaramız arkada gözüktü. Fakat bu manzarayı biraz daha gerçekleştirebilmek için yani daha gerçekçi bir hale getirmek için Res bölümünde bunun biraz değerini arttırmamız gerekiyor. Mesela 5 diyebilirsiniz ya da 4. Yani sizin kendi ihtiyacınıza göre oradaki değeri arttırabilirsiniz olayın gerçekçiliğini arttırmak için. Ben tabi burada ufak bir trik daha yapacağım. Ben genelde arkadaşlar dışarıya bir manzara eklediğim zaman arasına muhakkak Color Correction atıyorum. Color Correction'ı buraya tanımladıktan sonra bunun biraz satürasyonunu kısmayı daha çok seviyorum. Ama tabi bu tamamen size kalmış. Kısmayabilirsiniz. Daha canlı da kullanabilirsiniz. Bu işlemi de yaptıktan sonra projemizin içine bir Corona Sun ekleyelim. Corona Sun'ımızı şuraya ekliyoruz ve biraz yukarı kaldırıyoruz. Siz Corona Sun'ınızı oluşturduğunuz zaman size'ı 1 gelecektir. Ben bunun size'ını 10 yapıyorum. Çünkü gölgelerin daha yumuşak olmasını istiyorum. Diğer videolarım ve eğitimlerimi izleyen arkadaşlar bu konuya gayet hakimdir. Kameraya geliyorum. Ve şu an buradan tekrar Start Interactive diyorum. Fakat şimdi şöyle bir sorun var. Biz biraz önce ışıklarımızı koyduktan sonra Light Mix yaptık. Hani buradan dedik ki Interactive Light Mix'imizi aktif edelim. Fakat güneşi sonradan eklediğimiz için biz bunu Interactive Light Mix'in içine eklememiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Buradan Render Element'e geliyorsunuz. Yukarıda Add diye bir butonumuz var arkadaşlar. Buraya tıklayacaksınız. Buraya Light Select'i işaretleyeceksiniz. Sonra mesela bunu isterseniz Sun diyebilirsiniz. Güneşinizin ismini verdikten sonra diyorsunuz ki ben bu güneşi artık Interactive Light Mix'te kullanabilecek hale getirmek istiyorum. Şimdi şey diyebilirsiniz, tamam tekrar buradan basıp hepsini içeri alabilirdik. Fakat biz bir takım değişiklikler yaptıktan sonra onları kaybetmemek için bu yöntemi kullanmamız gerekiyor. Hemen buradan Start Interactive Render diyorum. Bakın güneşimiz geldi. Güneşimiz çok fazla geldiği için onun değerini epey bir düşürüyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ışık ayarlarımızı yaptık. Dışarıya manzaramızı koyduk. Her şey gayet güzel gidiyor. Şimdi de gelin biraz bu ışıkların renkleriyle oynayalım. Çünkü benim renderımda dikkat ederseniz renkler çok farklı.
Şimdi arkadaşlar bunun rengini biraz böyle sarımsı ve içinde biraz turuncu olan bir renk olarak ayarlamak istiyorum. Okey diyeceğim. Bakın burada dışarıdan güneş de gelince bu ışığımız yutulduğu için bu değer biraz cılız kaldı. Bunun değerini 2 yapıyorum. 2 yapınca içeride daha efektif oldu. Sonra bu ışığımız için de yine daha sıcak tonlarda bir ışık tercih edebiliriz. Okey. Buradan bu table lamplerimiz için de şunu aşağı doğru çekip kopyalamış olacağız. Ve isterseniz bunun da biraz derecesini düşürebilirsiniz. Rest için 4 demiştik. Burada da isterseniz restinize de bu rengi vererek dışarıyı biraz daha böyle soft bir tona getirebilirsiniz. Güneşimizin ışığıyla oynamaya ihtiyacımız şimdilik yok. Işık kısmını şu an bitirdik. Videomuzun ikinci bölümünde malzeme kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Malzeme için de bu videoda ben Corona Render'ın içindeki hazır malzemeleri kullanmayı tercih edeceğim. Burada Open Material Library dediğiniz zaman karşınıza geniş bir malzeme editörü çıkıyor. Bunu kendi kullandığınız herhangi bir sürümde de erişebilirsiniz. Ben Corona Render 9'u kullanıyorum. Biraz daha yelpazesi geniş ama genelde buradakilerin çoğuna erişebilirsiniz. Burada Flooring'den gördüğünüz Flooring Herringbone Grey'i ben bu aşağıda gördüğümüz zemine atamak istiyorum. Bunu seçtikten sonra bunu tutup direkt bunun üzerine bırakabilirsiniz. Ya da bir farklı opsiyon olarak da bunu mesela malzeme editörüme alıp direkt buradan da verme imkanınız var. Bunun zemini verdikten sonra ikinci malzememiz olan, yani bu projede en önemli olan malzemelerden biri olan duvar malzemeleri. Onun için de arkadaşlar Corona Render'ın yeni özelliği olan 8'den sonra gelen Cosmos'un içinden bir malzeme kullanacağım. Verdiğim materyallerin içinde burada gördüğünüz duvar malzemesini kullanacağım. Burada online olarak bir sürü malzemeye erişebiliyorsunuz. Bu malzemeleri yanındaki indirme tuşuna basarak download edebiliyorsunuz. Ben indirdiklerim içinden şu Materials'ın içinde wall kısmında, yani tüm materials'larınızı işaretleyebilirsiniz, indirdiklerinizi görebilirsiniz. Bunu duvarlarıma uygulamak istiyorum. Bu işlemi nasıl yapacağım? Duvarlarımı seçiyorum. Kozmos'uma tekrar geliyorum. Duvarlarımı seçtikten sonra bu yanındaki ikona tıkladığınız zaman duvarlarınıza bu malzemeyi atamış oluyor. Aynı zamanda bu aydınlatmalar için de ben aynı malzemeyi kullandım. Bunu da şu şekilde yapacağız. Malzeme editörüme Chaos Cosmos malzememi çekiyorum. Biraz üst üste geldi. Şöyle kenara alacağım. Bunu da aydınlatmamın üzerine atıyorum arkadaşlar. Fakat ben burada şöyle ufak bir değişiklik yaptım. Burada gördüğünüz Corona Bitmap yerine Corona Color vermek istiyorum. Çünkü benim içeride kullanmak istediğim renk biraz daha farklıydı. Şimdi bu verdiğim kodu kullanarak siz de kendi istediğiniz, yani benim bu videoda kullandığım rengi oluşturabileceksiniz. 130 124. Şu an biz aslında RGB kodlarını giriyoruz arkadaşlar. 19, 20, 30. Evet, biraz böyle grimsi bir renk kullanmak istedim. Burada UV yerine direkt bunu atadığınız zaman duvarlarımız ve aydınlatmamız artık bu renk olacak. Şimdi basit bir deneme render alalım. Birkaç tane daha malzememiz var. Onları da geçeceğiz. Bu malzemeyi arkadaşlar ben çok beğendim ama eğer Corona Cosmos'unuz yok ise dediğim gibi bizim Corona Render'ın kendi içindeki kütüphaneden de Sandstone'u aynı şekilde malzeme editörünüze çekip, hatta biz de yapalım sizle beraber, malzeme editörünüze çekip buradaki oluşturduğunuz rengi de direkt bunun üzerine atabilirsiniz. Yine buna benzer bir sonuç elde edeceksiniz. Ben burada küçük bir performansında bir değişiklik yapacağım. İnteraktif render alırken denoise uygulamasını istemiyorum. Çünkü görüntüyü biraz çamurlaştırdığı için benim pek hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Start interaktif diyeceğim. Evet, görüntü biraz daha yavaş çözülecek fakat benim istediğim şekilde daha çok hoşuma giden yöntemle yapmış olacak. Çünkü burada koyduğum malzemelerin dokularını da biraz görmek istiyorum açıkçası. Evet arkadaşlar, projemize devam edelim. Burada gördüğünüz, yani benim renderımda olan
iki tip farklı malzeme vardı. Onları da biz kendimiz alacağız ama bu zaten çok kolay bir malzeme. Corona Renderer 6.5 kullanan arkadaşlar için Corona Legacy MTL'yi kullanabilirsiniz. Yani aslında Corona MTL Legacy MTL anlamına geliyor. Ben de burada bunu kullanacağım size karışıklık vermemesi açısından. Tamamen siyah renkli ve glossiness'i 0.6 olan bir siyah malzeme hazırladım. Tabii ki level'ını da 1 yapmamız gerekiyor. Biraz parlamasını isteyeceğim. Bu malzeme şu arkadaki gördüğünüz, biraz yakınlaşalım. Şu bölüme, pardon burada cam olduğu için görmüyor. Şu bölüme atacağım ve buradaki çerçeve atacağım. Burada gözükmeyen bir de benim camım var. Bu cam malzemesini ben önceden hazırlamıştım. Bu sizin dosyanızın içinde olacak. Bu doğramayı ve arkadaki bölümdeki siyah parçayla yaptıktan sonra yatağımız ve yukarıda gördüğümüz kirişlerimizin malzemeleri kalıyor. Bu malzemeler için de yine ben Chaos Cosmos'dan bir malzeme kullandım. Fakat içinde bir takım değişiklikler yapacağız. Burada wood 11 100 santimetrelik wood'u ben burada gördüğünüz kirişlerim için ve şunu hide diyeceğiz. Pardon. Nightstand'lerim için kullanacağım. Tekrar Cosmos'uma geliyorum ve bunu atadığım zaman wood'lar gelmiş olur. Fakat ben kendi renderımda şöyle bir değişiklik yaptım. Malzeme editörünüze bu arkadaşı çağıracaksınız. Çünkü bunun rengi bana biraz fazla açık geldi. Color Correction'ı bu araya atacaksınız. Biraz satürasyonunu kısıp Advanced'den de biraz rengini açacağım. Evet arkadaşlar, şimdi şey diyebilirsiniz, ya bizde Chaos Cosmos yok, ne yapacağız, biz bu sahneye çalışamayacak mıyız diyebilirsiniz. Hiç öyle bir şey yok. Aynı zamanda aşağı böyle güzel tekstürleri bulabileceğiniz bir web sitesini de bırakacağım. Aynı zamanda Corona Renderer kütüphanesinde de buna çok uygun bir sürü malzeme var ve benim de zaten bir sürü yapmış olduğum malzeme eğitimleri var. Onları bir göz atıp yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tekrar buradan Start Interactive diyerekten renderımız ne durumda ona bakıyoruz. Evet arkadaşlar, gayet güzel gözüküyor. Şimdi de yatağımızın alt malzemesini yapacağız. Bunun için de Chaos Cosmos'dan bir malzeme kullanacağım. Şimdi bana şunu da diyebilirsiniz, yani sen Chaos Cosmos bu kadar kullanıyorsun, hani bu bizi geriye götürmüyor mu? Hani bu seni geriye götürmüyor mu? Hayır arkadaşlar, bunlar bizim işlerimizi hızlandıran şeyler ve muhakkak hani eğer imkanınız varsa, yani artık ne buluyorsanız, nasıl buluyorsanız hani en yeni sürümde kullanmaya özen göstermenizi ben de size öneririm. Burada da Plain White Texture, işte şuradaki numaranın olduğu malzemeyi ben buradan indirmiştim ve bunu yatak kısmına malzememi atıyorum. Evet arkadaşlar, tüm malzemeleri yapmış oldum. Şimdi geriye ne kalıyor? Malzemelerimizi yaptık. Render ayarlarımız ve post processing, yani VRayFrame, Virtual Frame Buffer bölümüne geçebiliriz. Buradan hemen Start Interactive diyeceğim. Evet arkadaşlar, mükemmel bir render yapmaya başladık yani. Gerçi bitti bile sayılır, fakat şimdi gelin sizlerle beraber bu render alırken biz de bir takım değişiklikler yapalım. Evet arkadaşlar, bakın burada bir hatayla karşılaştım. Bu hatayı da nasıl çözeceğimi size göstereceğim. Videomun aslında konusunda bu da vardı, fakat ufak bir es geçtim. Malzememiz, fark ettiyseniz, biraz büyük geldi. Bu da size güzel bir bilgi olsun. Malzememizin içinden tiling bölümlerini, bu değerimizi biraz arttırarak doğru ölçüye getirebiliriz. Buradaki önemli kilit nokta arkadaşlar, bunların hepsini 6 yapmanız gerekiyor. Chaos Cosmos'dan malzememizi çağırırken biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Oradan da Real World Scale olarak çağırabiliriz. Fakat burada ben böyle kısa, basit bir yöntem buldum. Hani şeyi de burada da görmüş oldunuz. Yani çağırdığımız map'in içinden tiling'i nasıl ayarladığımızı görmüş oldunuz. Bu sayının artması demek tiling'in aslında biraz küçülmesi anlamına geliyor.
Render'ımızı başlatalım. Region'da bir kontrol edelim. Evet, gayet sonuç güzel. Şimdi render'ımız alınırken sizle beraber biraz post processing olayına giriş yapalım. Corona 8 ve 9'da bu kısım biraz değişti. Fakat arkadaşlar siz de benim yaptığım aynı şeyleri, benzerlerini kendiniz kendi Virtual Frame Buffer'ınızda uygulayabilirsiniz. Burada arkadaşlar Simple Exposure değerini sıfırda bırakabilirsiniz. Ben burada birkaç değişiklik yapacağım. Sizde yüksek yani eğer 7, 6, 5 kullanıyorsanız Aces OT diye bir bölüm var. Bu olmayacak. Render'ınız bunun gibi olabilir. Burada yapmanız gereken, eğer o durumdaysanız, Reinhardt High Glossance'ı gelip şurada böyle biraz değer vererek render'ınızı açabilirsiniz. Fakat bu biz post processing kısmında arkadaşlar zaten bunları çok güzel değineceğiz. Bunu ben değerini 2 yapacağım. Ace OT'yi açık bırakıyorum. Kontrast değerimi biraz arttıracağım arkadaşlar. Buraya biraz Vignette ekleyeceğim. Bunu 1 verebilirsiniz. Devam ediyorum. LUT ekleyeceğim bir tane. LUT. Bunun değerini biraz düşürüyoruz. Biraz daha böyle sahnemiz canlanmaya, biraz daha kendini göstermeye başladı. Bakın burada biraz exposure'ım fazla geldiği için bu exposure değerimi biraz azaltmaya çalışacağım. Hani biraz fazla düştü. 0.5 ya da eksi 0.7 diyebilirsiniz. Eksi 0.2 özür diliyorum. Kontrast değerimiz gayet güzel gözüküyor. Buradan filmic ekleyeceğim bir tane arkadaşlar. Rich Shadow 0.4 yapıyorum. Yani biraz gölgelerimi arttırmak istiyorum. Burada arkadaşlar Ace OT de biraz fazla geldi gözüme. Buna 0.5 yapacağım. Kontrastınızı tamamen size kalmış ama bu değer bence gayet iyi durumda. İsterseniz biraz daha exposure'ınızı düşürebilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuz neredeyse bitti. Eğer benim anlatımımdan memnun kaldıysanız Udemy'deki Corona Renderer eğitimime bir göz atabilirsiniz. Onu da indirimli linkini aşağı bırakıyorum. Ve arkadaşlar lütfen takip etmeyi, videomu beğenmeyi unutmayın. Çünkü gerçekten çok büyük bir emek harcadım bu video için. Ve bunu yapmaktan keyif aldıysanız şu yukarıdaki videoyu da yapmaktan keyif alacağınıza eminim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir diğer derste görüşmek üzere.